Selamlar, ben Fikret Asma. Yaklaşık 20 yıldır yazılım geliştiriyorum. Bugün de sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Selamlar, ben Mennan Köse. Bugün sizden gelen soruları yanıtlamak için buradayız. Merhaba, Muhammed Çağdaş İlhan. Yaklaşık 17 yıldır yazılım sektöründe farklı şapkalarla çalışmaktayım. Son olarak yazılım mimarı olarak Diyas'ta Murat'ın ekibinde yer alıyorum. Umarım güzel bir sohbet olacak bugün. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Merhaba, ben Kerem, yazılım mimarıyım. Bugün umarım güzel bir sohbet olur. Selamlar. Podcast'imizin sonunda çekme fırsatı bulduk ve mimar arkadaşlarım bizimle beraber bugün. Hatta bu podcast'in ilk videosunu, serinin ilk videosunu çekiyoruz. Kendilerini zaten tanıtım videolarında görmüştünüz. Biz duyuruyu yaptıktan sonra, daha doğrusu ben duyuruyu yaptıktan sonra toplam 20'nin üzerinde soru aldım. Bu soruları ortaklaştırdık. Ortaklaştırıp ortak bir zeminde cevap verebileceğimiz sorular haline getirdik. Bu soruları yayında sizlerle paylaşıyor olacağız. Sırayla başlayacağız. Ben önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bugün zaten beraberdik, mesaideydik. Mesaiden sonra da bu videoyu çekiyorum. İlk soruyla başlamak istiyorum. Bu sorular zaten LinkedIn'de yaptığımız duyurudan sonra bize takipçilerimiz tarafından gelen sorular. Ağırlıklı yapay zeka konuşacağız gibi duruyor. Sorular yapay zeka üzerine genellikle. Bir bakalım mimarlar açısından bu sorular nasıl cevaplanıyor görmüş olacağız. Şimdi birinci soruyla başlamak istiyorum. Ben 2 yıldır junior yazılım geliştirici olmaya çalışıyorum. Bootcamp bitirdim. Portföy hazırladım. Ama iş başvurularım neredeyse hiçbirinden geri dönüş alamıyorum. Şirketler artık junior almıyor mu? Yapay zeka bu pozisyonları gerçekten yok etti mi? Evet. Başlayalım. Hanginiz cevaplamak ister? Bana baktığına göre ben cevaplayacağım. Ya cevapla. Aslında yapay zeka benim görüşüm şu anda Türkiye pazarında insanları işten edecek duruma gelmedi, özellikle girişleri. Fakat şöyle bir durum var. Bir junior yazılımcının en rahat iş bulabileceği yerler startuplar, küçük yazılım evleri tarzında işletmeler. Bunlar da şu an için gerçekten yeni açılanlarda özellikle yapay zekaya yatırımla, bunun arkasına alarak bir senior veya bir mid level'la birlikte götürme stratejileri var. Bundan sebep bir daralma yaratıyor ama benim gördüğüm en büyük daralmanın sebebi 3 yıllık yaklaşık süren ekonomik durgunluk ve bu süreçte yatırımcıların yönelmemesi, risk ortamı yüksek olduğu için ve belirsizlikler, özellikle şu anda İran Savaşı da gündemdeyken artık yatırımdan ziyade emtialarda kalmayı tercih ediyorlar ve yatırımlar gerçekleşmiyor. Bu da piyasayı daraltmakta. Benim Bence görüşüm. şu an buradaki en büyük trik, bana göre, benim de şahsi fikrim, en büyük trik, bir ekonomik kriz vardı. Kimse bunu konuşmak istemiyordu. Konuşmak istemediği için de doğal olarak yapay zekanın çıkışıyla örtüştüğü için bir iş yapay zekaya suç atıldı. Normalde çıkan CEO'ların yapılan açıklamalarında da zaten genel olarak hep yazılımcılığı bitireceğiz vibe'ı verildiği için herkes otomatik olarak bu durumdan şüphelenir, korkar hale geldi. Fakat bu korkunun ben gerçekliğini görmedim. Açıkçası yani son bir yıldır da yapay zeka iyi bir şey. Biz de kullanıyor muyuz? Evet, gayet iyi kullanıyoruz. İşimize geldiği yerde, her yerde kullanıyoruz. Ama işimizin ana sorumluluğu haline getirmiyoruz. Bu da zaten durumun göstergesi oluyor. Yapay zeka junior arkadaşlara bence en çok onların alanını etkiledi. Mesela sizin yorumunuz var mı bu konuda? Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ben sorudaki maddelerden gidecek olursam bootcamp'e katıldım diyor. Bootcamp bence iyi bir şey. Çünkü bootcamp'te daha çok hands-on, örnekler üzerinde çalışarak, yani böyle teorik bilgi değil de daha çok pratik bilgi üzerine çalışıldığı için bootcamp bence olumlu bir şey. Portföy var diyor ama portföy yani böyle boilerplate basit uygulamaları alıp hava atarak mı portföy oluşturdu, yoksa Derinliğinden bahsetmemiş. yoksa gerçekten bir açık kaynaklı kütüphane yazdı ve insanlar bunu gerçekten kullanıyor mu? Ya da bir MVP ya da ürünleştirilmiş insanların kullanabileceği şeyler mi yapıyor? Bu önemli. Bir de sorusu bana farklı geldi. Junior geliştirici artık alınmıyor mu? Yani alınmak zorunda. Geliştirici her zaman alınmak zorunda. Buradaki önemli nokta şu. Artık şirketlerin Junior'a bakışı değişti. Eskiden şöyleydi. Hiçbir bir şey bilmesen bile eğitmek için seni alabiliriz deniyordu. Ama bugün yazılımcı olmak için bence tarihteki en iyi dönem. Yani bir sürü imkan var. İnternet var. Yapay zekaya soru sorup öğrenebiliyorsun. Dolayısıyla şirketler artık böyle gelir gelmez katkı sağlama potansiyeli olan junior. Oyuna hızlı adapte olabilecek birini Aha. istiyor. Çünkü zaten pratik yapmak için, geliştirmek için kaynaklar çok var. Kendini geliştirip doğrudan hani nasıl katkı sağlayabilirim mantığıyla yaklaşan junior developerlar bence daha başarılı olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben diyeyim, mesela bugün bir junior arkadaş almak istesek sizce? Yani ben yapay zekayı ne kadar kullandığına ya da yönlendirdiğine bakarım. Biz eskiden hatırlar mısınız hep şey yapardık.
Yani mimarlığa geçmeden önce ben öyle yapardım. Bir şirkette junior bir arkadaş varsa, yani bulunduğum o an rolde seniorken, ona verdiğim, yani bana verilen işi ona aktarırdım ve onun yazmasını isterdim. Bakalım orada nasıl bir perspektif uyguluyor falan diye. Şu an yapay zeka bunu yaptığı için aslında soru tam olarak bundan kaynaklanıyor. Junior'a dokunduğu yer bence burası. Evet, doğru, dokundu mu? Bence kesinlikle dokunduğu. Ama juniorların işe alınmamasının yani sebebi sadece yapay zeka değil. En büyük belki %5 yapay zeka, belki %95 ekonomik kriz. Bir de bir insanı işe alırken benim en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şu olurdu. Eğer şirket sahibi olsaydım. Yaptığı işi seviyor mu? Yani hevesli mi? Bir şey yaparken o gözünün içindeki parıltıyı görebiliyor musun? Yaptığı şeyden Her gurur zaman duyuyor mu? söylüyorum bunu. Evet. Yani bunu yapay zeka ile yani insanın yerine bu şekilde geçemez. Ve bugün yapay zekanın yaptığı şey boilerplate, basma kalıp hep birbirine benzeyen böyle ruhsuz siteler yapıyor. Ama bir insanın emek verdiği, detaylarına dikkat ettiği bir kaliteli bir ürün, bir özellik hala yapay zekanın replicate edebildiği bir şey değil. İnsan faktörü önemli. Bir de yapay zeka eğer deneyimli ve yetenekliysen hızını arttırıyor. Ama deneyimin yoksa yapay zekada şöyle bir sıkıntı var. Footgun. Ayağın, yani kendi bacağını sıkıyorsun. İnsanın yazacağı benzer bir kod yazıyor ama gizli bir complexity getiriyor Evet. ve insanın da fark etmesi zor olan böyle zor görürüz ezoterik bug'lar getiriyor ve bunu deneyimli olan bir insan fark edebiliyor. Yani yapay zekayı deneyimli biri kullandığı zaman çok daha verimini arttırıyor. Junior ya da deneyimsiz bir insan yapay zekayla çok fazla yanlış yapabilir. O yüzden nasıl kullandığına dikkat etmesi lazım. Okey, teşekkür ederim Kerem. Sizin bir yorumunuz var mı? Yoksa ikinci soruya geçeyim mi? Geçebiliriz ikinci soruya. Okey. İkinci sorumuz, şu an mid-level bir backend developer'ım. Kendimi geliştirmek için hangi alana odaklanmalıyım? Yapay zeka ile rekabet etmeye mi çalışayım, yoksa yapay zekanın yapamadığı şeylere mi yönelmeliyim? Güzel soru. Evet. Yapay zekanın yapamadığı bir şey var mı? Evet, aslında sorunun sanırım kritik kısmı burası. Neleri yapabiliyor ya da rekabet mi yoksa beraber çalışma Niş mı? bir alan arayışı gibi geldi bana. Hani daha Evet. niş bir sektöre mi gideyim gibi geldi. Ya ben şöyle düşünüyorum. Sen ne yapmayı seviyorsun? Yapmak istediğin şeyi yap. Yani o alanda iyi olmaya çalış. Bir de yani yapay zekayı tabii kullanmalısın da yapay zeka olmadan da bir şeyleri yapabiliyor olman gerekiyor. Niş bir Yapay alan var zeka- mı? Niş alan her Hatırladınız, zaman benim var. yok yani pek. Ee, benim pek yok yani. Ya kendi nişini bile yaratabilirsin. Yani, Evet, ona katılıyorum. yaratıcılık, yani sonuçta yapay zeka internetteki bütün verileri işleyip girdi neyse çıktığı aynı şekilde verebiliyor. Ama insan şu an internette hiç olmayan, kimsenin düşünmediği bir şey de sen düşünebilirsin. Evet. Bu yaratıcılık kısmı. Yani hala vaktimiz var. Öyle Okay. söyleyebilirim. Aynen. Fikret abi ne düşünüyorsun? Ben de kısmında şöyle, artık şey kısmı çok daha önemli oldu sanırım. Yani yapay zeka da olsa sistem mimarisi, bütünü birleştirme, onlarla birlikte bir sorun geldiğinde parçaları birleştirme kısmında hala kasların önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ben de Fikret abiye katılıyorum. Yani sonuçta yapay zeka bir yere kadar, sonuçta istatistik mantığı üzerine çalışan bir yapı. O da elindeki veriler kapsamında bir şeyler yapıyor. Yani bizim de mesela şu an çalıştığımız projelerde çok farklı kompleksite durumlarımız oluyor. Hani Evet. yani yeri geldi biz de soru soruyoruz ve sorduğumuz sorulara basma kalıp cevaplar verdiği de oluyor. Biz farklı çözümler uyguluyoruz kendi yaptığımız çözümler üstünde. Yani biraz yapay zekada rekabet yerine onu kendi işinde nasıl rahat kullanabilirim? Yani otomatize edebileceğim işler var mı mesela? Bu da önemli. Evet. Hani mesela ilk soruda da mesela juniorların pozisyonu öldürdü mü? Aslında öldürmedi. Yine bir şekilde iş bulup piyasaya girebilir ama işte hangi junior'ı öldürmüştü orada? Hani otomatize işleri yapan arkadaşların yani biraz da işlerini elinden aldı. Çünkü özellikle bizim de elimizi rahatlatıyor. Çok işte boilerplate kodlar yazmamız gerektiği zaman, daha hani vaktimizi verimli kullanmamız gerektiği zaman mesela yapay zekanın orada avantajları bizim için çok. Yani biz daha fazla altyapı ve sistem üzerine daha performans gerektiren yerler olabilir. O niş noktada veya kullandığın dilin best practice'lerine yakın, daha deep dive bilgilerinde biraz daha biz devreye giriyoruz. Böyle bahsedebilirim. Mesela bir sorun olduğu zaman, mesela hepimizin ortak problemi. Biz ağırlıklı kamu projeleriyle uğraşıyoruz ve günlük hayata dokunan projeler oluyor bunlar. Ve sorunu günlük hayatta çok hızlı hissedilen yerlerde olduğu için müdahale hızımızın çok iyi kaslarımızın da, hatta daha doğrusu kaslarımızın daha güçlü olması gerekiyor. Yapay zeka ile mesela trace bilgisini paylaştığın zaman bile, bir kere başıma geldi bu.
Bir trace almak istedim. Trace'i aldım. Yorumlamasını istedim. Yorumu benden farklı değildi. Çünkü trace'te gidebileceğim noktaları göstermedi. Yani olabildiğince dip detaya inmem gerekiyor. Ve bu da yapay zekanın sadece Mennan dediği gibi istatistik açısından, istatistik algoritmasıyla çalışan bir yapı olması. Fikret abinin de bahsettiği gibi artık önemli olan şeyleri sistem bütünlüğü gibi yapılar olduğunu düşünürsek bence doğru bir cevap oluyor. Ve burada ben şuna da inanıyorum. Mesela Junior title'ı Mennan orada farklı bir yorumu oldu. Mesela Junior title'daki beklentiler bence değişti artık. Yani beklenti çok başka bir hale geldi. Vibe coder arıyoruz büyük ihtimal. Junior aradığımız zaman vibe coding'i iyi yapan arkadaşlar arıyoruz. Bunun için bizim şirkette mesela çok var. Yani mesela buradan da selam olsun onlara. Öyle MR'lar geliyor ki MR'ın üzerindeki bir orijinal olan ismi olabiliyor bazen. Ve hemen anlıyoruz. Hangi agent'ın yazdığını bile anlayabiliyoruz artık. Çünkü onlar da artık hep böyle belli bir davranışa giriyor. Mesela Cloud.NET'te çok iyiyken Cursor o kadar iyi değil gibi geliyor bana. Çünkü Cursor'ın yazdığını hemen anlayabiliyorsun aşağı yukarı. Geçen mesela gördüğüm bir örnek vardı. Aynı MR içinde aynı file'da cancellation token variable'ın ismini birinde CT, diğerinde cancellation token. Aynı kişi, aynı MR, aynı file. Güzel. Muhtemelen iki farklı oturumda yazdığı için yapay zekamız birinde CT demeye karar vermiş. Diğerinde cancellation token. Aynen öyle. Aynen. Bir Bu de konuya da ufaktan da benim bir tavsiyem olsun soruyu soran arkadaşa. AI bir balon da olsa bu balon kısa zamanda patlamaz. evet. Yani belki hani şu anda sistem kaynaklarını son derece zorladığını, piyasada RAM sıkıntısı yarattığını, özellikle çevrecilerin paylaştığı çok fazla kirlilik yaratma muhabbetlerini hepsini bir kenara bile koysak, üste bile koysak bir yaklaşık bir 10 seneden önce bu balonsa patlamaz. O yüzden yeni arkadaşlar ve hatta yani bu odadakiler için de geçerli, mimarlar için de geçerli. Yapay zeka ile barışık olmamız lazım. Evet. Kavga rekabetten ziyade onu bir asistanımız olarak işleri hızlandırıcı, hiçbir zaman güvenmediğimiz Evet. ama iş yaptırdığımız bir personelimiz yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Mid-level'lar bence mid-level olan arkadaşlar bence seviye atlamasını en son düşünecek. Kariyer peti olarak bence en son düşünecek olan kişiler onlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların geçiş haritası daha kolay. Yani midden senior'a geçişin yolu hala belli ve bence aynı yöntemle gidiyor. Yıl ve proje sayısı ve uğraştığı işlerin derinliğine baktığımız zaman zaten terfisini otomatik olarak çoğu yerde alıyor. Junior arkadaşların soruları bana daha gerçekçi hissedilebilir geliyor. Sebebi de yapay zekanın bu işi yapıyor olmasından kaynaklı. Peki 3. sorumuza geçelim. Yöneticim bana artık aynı iş için daha az developer yeterli dedi. Ve ekibimiz küçültüldü. Siz bir mimar olarak şirketlere bu kararı verirken nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz? Sadece maliyete mi bakıyorlar? Şimdi ben bir girizgah yapayım. Ben de bir sorayım şuradan. Benim aslında hiç böyle bir karar verme durumum olmadı. Şirkette yönlendirdiğim bir durum da olmadı. Çalıştığım hiçbir yerde bu şekilde yönlendirmedim. Böyle bir beyan da vermedim. Versem de çok geçerli olmaz. En basit bildiğimiz örnekten gidelim. Biz teknoloji kadrosu olarak çok geniş bir şirkette çalışıyoruz ve her seviyeden çok değerli geliştirici arkadaşlarımız var burada. Onlarla alakalı feature o kadar çok iş yapıyoruz ki ve her proje içinde o kadar karmaşık business'lara ve gerçeklere sahip ki hiçbir zaman onlara eksiltebilecek bir ne biz ne de yöneticilerin bir yorumu olmadı. Aslında bu soruyu soran arkadaşım biraz daha sıkıntısı şey gibi geldi bana. Yöneticisinin biraz da kaba tabirle işgüzarlığı olarak sanki adlandırabileceğimiz bir şey gibi geldi. Artık. Hiçbir yönetici şu an bence maliyeti tabii ki de düşünecek. Maliyetler önemli. Sonuçta gün sonunda bu işe şirketler bir para ödüyorlar. Ve para kazandıkları paralarda da personel gideri çok büyük bir kalem. Tabii ki de bu konuyu düşünmekte haklılar, sormakta haklılar. Bunu sormalarının sebebi de bence yapay zeka şirketlerinin CEO'larının yaptığı sermaye sahiplerini umutlandıran açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Ama ben yakın çevremde son zamanda böyle bir şey hiç duymadım. Duyan var mı? Yok, hatta biz bugün de konuşuyorduk Fikret abi ve Çağdaş'la beraber de. Yani mesela 2025 yılında yapılan Amerika üzerinde yapılan bir araştırmada bir senede software engineer, bu fark etmez işte bu pozisyon olarak yani architect'e kadar gidebilir diye düşünebilirsin. %11 artmış iş ilanları. Evet. Veren iş ilanları. Yani bu aslında azaltmak yerine daha da artırmış. Yani daha da önemlisi mesela yapay zekanın bize getirdiği maliyetleri şu an bilmiyoruz açıkçası. Evet. Şu an çok fazla cepten para yakılıyor. Yani mesela yine aynı şekilde bir yayınlanan bir makale var. Deniliyor ki mesela Claude'nin $200 paketi normalde limitsizdi. Yani istediğimiz kadar
soru sorup iş yaptırabiliyorduk. Ancak bir süre sonra mesela weekly limitleri geçildi. Evet. Ve yapılan araştırma şu ki mesela sen bir sene ne kadar para yatırıyorsun? $2.400 değil mi? Ama bunun asıl maliyeti Anthropy'ye $35.000 çıkmış. Bugünkü maliyet. Ya aradaki farkı görebiliyor musun? Yani Evet. arada $30.000'dan fazla bir maliyet var ve bu daha kullanıcılara yansıtılmıyor. Bir enterprise grade'i düşündüğümüz zaman biz bu normal kişisel planlardan bahsediyoruz. Bir de bu enterprise planlarda bu maliyetler daha da yüksek. Evet. Hatta milyon dolarları olan maliyetleri bulabilir. Yani burada mesela insan kaynağı mı yapay zeka mı derken nereye gidecek bilmiyoruz. Yani bu biraz zaman gösterecek. Ya insan kaynağı bence şunun güvencesini veriyor. Junior bir arkadaş da olsa, mid de olsa piyasada var. Bence rekabet var. Ve bu rekabet inanılmaz derecede transferleri hızlandırıyor. Şu an bu kadar hızlı olmasa da hatırlarsınız ki pandemi döneminde transferler inanılmaz bir hale geldi. Hatta ben şunu duydum, abartılı olabilir bilmiyorum. Gelmesi için yazılımcıların bonservis tarzında ödemeler yapan şirketler vardı. Ve bütün masraflarını oradan ayrıldığındaki ihbar süresi gibi yasal olan bütün süreçteki oluşan masrafları dahi karşılıyordu. Hani bu şey vardı ya, internet kampanyası. Gel iptal cayma bedelini biz de karşılayalım durumunu o baharı yaşamıştık. Ama burada şu hiç ölmedi. Yani yazılımcı olan ihtiyaç hiç bitmedi. Çünkü yazılımcının en büyük olması gerektiği yer yine AI'daki CLI'nin başında olması gerekiyor. Onu bilmesi, onu hükmetmesi, onu yönetmesi gerekiyor. Yazılım otomatikleştirilebilecek bir iş değil. Ama yan süreçleri otomatikleştirilecek bir iş. Mesela biz mimarlar olarak hep GitLab CI'de uğraşıyoruz değil mi? Yani yeni bir şey eklediğimiz zaman GitLab CI'ye dokunuyoruz. Ben artık hiç dokunmuyorum. Çünkü yapay zeka o parametreyi gidip oradan bulana kadar bulduruyorum ve çok basit değişikliklerle işimi çok kolay bir şekilde çözdürebiliyorum. Ve DevOps'a hazır gidiyorum. Yani DevOps ekibine çok hazır bir şekilde gidebiliyorum. Ve onları da memnun ediyor. Mesela bu bir gelişme. Çünkü DevOps herkeste güçlü olmayabilir. Mimarda güçlüdür ama normal bir developer'da güçlü olmayabilir. Yani o yüzden yapay zekanın evet Mennan dediği gibi de gerçekliği ve gün sonunda yarattığı maliyete bakmak gerekir. Ben de öyle düşünüyorum. Var mıdır başka yorum? Katılıyorum. Yani şirketler için tabii ki verimlilik, hız önemli ama sürdürülebilirlik de bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Evet. Biz mesela bir karar verdiğimiz zaman burada şirketteki teknik bir karar verip yayınlamaya çalıştığımız zaman şöyle bir şey yapıyoruz her zaman. Bir aramızda bir tartışıyoruz. Fikri bir ortaya atıyoruz. Bütün grup bir fikir belirtiyoruz. Olaydan tamamen bağımsız. Bu fikri belirttikten sonra bu fikir üzerindeki artı eksiği konuşuyoruz ve bazı kararların eksisi fazla çıktığında ya erteliyoruz ya da hiç yapmıyoruz. Yapay zeka da aslında şu an bu kıvamdaki bana göre bir şey. Biz sadece teknik çerçevede karar alıyoruz. Bunu yöneticiler bazında düşündüğün zaman çok daha büyük perspektifte değerlendirip bunu yapıyor. Mesela ama bu sorularda yöneticinle aranı iyi tut gibi bir tavsiye veriyorum. Çünkü en kısa sürede kovulabilirsin gibi geliyor. O yüzden şans yanında olsun diyorum. Bir sonraki soru: 10 yıllık yazılım geliştirme deneyimim var ama şu an işsizim. CV'me baktığımda her şey yerli yerinde ama mülakatlara bile çağrılmıyorum. Deneyimli insanlar için de tehlike var mı? Var. Ekonomik krizde bence herkes için tehlike var. Tüm dünyada var hem de. Tüm Yani dünyada var. Aslında burada pandemi, az önce sen de söylemiştin, orada yapmadım. Pandemi sürecinde bir adam alma çılgınlığı oldu. O süreçte bilirsiniz, havuz tabiri kullanırız herhangi bir ekibe almadığımız developerlara. Yani 5 kişi aldık ama nereye? Havuza. Hiçbiri şeye değildi. Ve gün sonunda ne oldu? Aradan geçen 3. senede bunlardan çıkartmak zorunda kaldı şirket ve bu süreçte aslında en büyük tehlike şuydu. Bootcamp'lerle veya bu bir yıllık verilen akademiler var ya. Şimdi isim vermiş olmayayım, isim vermeyeyim. Bu akademiden çıkan arkadaşlar yazılım sektörlerine girdiler. O süreçte pandemide geliştirilen projelerin altyapısını seniorlar oluşturdu, mimarlar tasarladı ve geriye sadece feature'ların geliştirilmesi kaldı. Hal böyleyken feature geliştirmelerine junior arkadaşlar da çok daha rahat bir şekilde yapabildiği için ilk tıraşlamada maliyeti en yüksek olan senior'lar göze geldi ve bu süreçte birçok senior arkadaş işinden oldu. Bazen yüksek maaş almak da tehlike olabiliyor. Aynen. O yüzden çok yüksek Potaya alanlar kolay aynen giriyorsun. potaya kolay girebiliyor. Bundan kaynaklı aslında senior açığı da oluştu. Akabinde pandemi ekonomisi, savaşlar ekonomisinin devamında da yatırımlar durunca gerçekten şu anda ben buraya 1 yıl 4 ay önce başlamıştım sanırım. Aynen. Benimle birlikte Open to Work etiketi olan arkadaşlardan hala Open to Work'lar görüyorum. Gerçekten zorlayıcı ve bunların arasında belki LinkedIn'de görüyorsunuzdur. Senior arkadaşlar evli barklılar ve belli bir sorumlulukları var. Hayatlar idame etmek durumunda oldukları için
kuryelik yapmaya başlayanlar var. Evet. Sakın hani durumu anlaşılmasın. Küçümseme anlamında değil. Meslek değiştirdi. Aynen bir süre en azından iş bulana kadar Evet. aileyi geçindirmek adına erkeğe düşen görevin yerine getiriyor. Çok cinsiyetçi bir yaklaşım oluyor ama Anadolu'da topraklarındayız. Yani ben şöyle ek yapmış olayım. Dediklerine tamamen katılıyorum. Pandemi döneminde bence şirketlerin yaptığı bir stratejik hata. Özellikle Türkiye'deki şirketler için bunu çok rahat söyleyebilirim. Bunu gözümüzle gördük. E-ticaret sektörü için başlı başına söyleyeyim bunu. Direkt hedefleyerek söylemiş olayım. Bir yılda 10 yıllık para kazandı şirketler. Ve seneye de aynı ciroyu yapmayı hayal etti. Seneye hiçbir şekilde ciro aynı olmadı ve zarar ettiğini düşündü. Hayır, sen aslında 10 yıllık parayı kazandın ve bunu artık cepten Aynen. yiyorsun. Ekonomi büyüyor. Evet. Her sene daha fazla ciro yapıyorsun. Evet. Ama bunun arasında 20 kat, 50 kat, 100 kat gibi bir makas yok. Yapabildiğin ve arttırabildiğin ve verimliliği ve karlılığı arttırabilmek zaten çok büyük bir olay şu an Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de mesela bir model oturtmak çok zordur. Ve hani her işte çok zor. E-ticarette bana göre daha zor çünkü hizmet sektörü biraz da. Hizmet sektöründe bunu yapmak çok zor. Ticaret diyoruz ama sadece aracı oluyorsun ve e-ticaret şirketi aracı oluyor. Onun bütün sürecini üstleniyor. Şirketler aranda bir bağlantı oluyor. Gün sonunda bütün ekonomi aslında senin üzerinden dönüyor. Fakat kampanyayla gerçekleştiremediğin zaman bunu e-ticarette satışa dönüşmüyor. Şu an ne kadar kampanya yaparsa yapsınlar mutlaka kişilerin ekonomik durumunun satın alma özgürlüklerinin kısıtlanmasından kaynaklı şu an cirolar ne eskisi gibi ne de pandemi zamandaki cirolar gelecek. Zaten pandemide büyüyüp unicorn yapmış ürünlerin hepsi ya kapatılıyor ya geriye çekiliyor ya layoff oluyor. Mutlaka bir zarara uğruyor. Bence hata buradaydı. Benim şahsi fikrim. Bir yılda 10 yıllık para kazanıldı. İkinci yılda da aynı cironun hatta daha fazlasının bekleneceği öngörüldü ama bence öyle olmadı. Market dinamikleri, yani mesela Amerika'da da şey olmuştu, pandemi başladığında Netflix gibi şirketlerin hissesi çok parabolik büyüdü ve o dönemde Netflix'te çalışanlar çok iyi para kazandı. Ama sonra insanlar tekrardan iş hayatına dönmeye başlayınca tabii Netflix aboneliklerini iptal etmeye başladılar zamlar beraber, sonra düşüşe geçti. Birazcık piyasa koşullarıyla alakalı. Para bir yere aktı, belli bir yere aktı. Ben hatırlıyorum kendi market alışverişini bile oradan yapmaya çalışıyorduk ve ben artık fiyatıyla ilgilenmiyordum çünkü canım çok sıkılmıştı. O zaman da biraz Türkiye'de bence satın alım gücü iyiydi. Mesela pandemide ben öyle düşünüyorum. Daha iyi hissediyorum. Mesela bir markete gidiyordum. Alışveriş yapıyordum. Orada hani arabanın ağırlığına göre bir hesap yapacak olursan falan inanılmaz bir fark oluyordu. Ve şu an aynı fark yok. Ve insanlar şu an sadece mecbur olduğu şeyleri almaya çalışıyor. O zaman keyiflik olan her şeyi alabiliyorduk. Örneğin abur cuburu çok daha fazla arttırabiliyorduk. Aynen öyle. Arttırmışlar olarak. Ve ben zaten asıl kiloyu o zaman aldım ve hala veremedim. Ve bana yapıştı pandemiden Hepimiz için beri. Hala geçerli. orada kaldı. Pandemiden önce çok daha zayıftım. Ben Peki. pandemiye suç atmayayım da. Ayıp olur. Freelance çalışan bir arkadaşımızın gönderdiği soru. Serbest çalışan bir developer'ım. Müşterilerim yapay zeka ile aynı işi çok ucuza yaptırabiliriz demeye başladı. Freelance kariyeri artık sürdürülebilir mi? Buna girizgahı ben yapayım isterseniz. 15 yıl önce de WordPress'in piyasaya sağlam bir girişi vardı hatırlarsanız. Bireysel web sitesi geliştiren freelancerların bayağı belini bükmüştü. Hatta daha sonraki pluginleriyle birlikte işte üyelik sistemi, ödeme altyapıları, entegrasyonları vesaire vesaire bunlarla birlikte de sistem geliştiren arkadaşları da bayağı vurmaya çalışmış. Hatta bunların bir mağduru da benim. Daha öncesinde şöyle bir çok kısa bahsedeyim. Tedarikçiler için ve ithalatçılar için bir sosyal medya platformu istendi bizden. Bunun 4 kıtadan birden erişilebilmesi, farklı region'larda olması, onun dışında ataklara karşı güvenlik şeylerinden geçmesini istiyor. Ve biz bu işe 35 bin dolar gibi fiyat verdik. Bize karşı dönüş neydi biliyor musunuz? Ben bu işi 4.000 dolara WordPress'te yaptırabilirim. Siz beni mi kazıklamaya çalışıyorsunuz? Aynı bence. Çok değişik Şimdi bir şey aynı yok. kafanın WordPress'in bir yapay zeka versiyonu da yapacak. Tamam. WordPress'te de Ama geliştirilebiliyor. sonuç yok ki şu an. Sonuç şu. Gün sonunda 100 kullanıcıda başarılı olan sistemleri
1000 kullanıcı geldiğinde Çöpe atılacak çöpe girişimler. atacak Çöpe atılacak ve girişimlerden başka tekrar bir şey değil. sıfırdan geliştiren arkadaşları bulmaya çalışacaklar. Ama bu süreçte de Allah freelancerlara yardımcı Ya olsun diyorum. freelancer çalışmak çok güzel ama çok Riskleri büyük var. riski üstünde barındırıyor. Yani burada biraz aslında ticari olarak da sanki atılım yönünün daha geniş olması gerekiyor. Upwork'ta çalışan arkadaşlar var. Upwork'ta iş yapan. Hatta dünyayı gezen arkadaşımız vardı. Adını unuttum. Twitter'da bunu sürekli paylaşıyor. Çok da gönderilerini çok beğenerek takip ediyorum. Hiç mücadeleyi bırakmıyor. Ama hep yaşadığı bir sıkıntı var. Yani Digital nomad mi? yani Evet. Bir ara biraz ben de yapmayı denemiştim. ayın hep sonunda ya da belli bir döneminde emeğinin karşılığını yeteri kadar alamadın. Ufacık bir Upwork'te oluşan bir değişim kişinin oradaki profilini etkilemiş. Mesela bu direkt iş almasını etkiliyor. Tamam, bu çok büyük bir risk. Ya yapay zeka yokken yani belli bir işi insanlar yapması gerekiyordu ama artık bu AI ile birlikte bu commodity, yani herkesin yapabildiği şeyi yapmak anlamlı değil. Daha ziyade böyle iş ortaklığı gibi. Ya da yapacağınız işler daha ziyade bir şirketin kazancını arttırmak ya da daha böyle özelleşmiş niş alanlara yönelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi şöyle, yani dünya üzerinde bence bu konu genel. Bu bence işveren için de. Yani sadece yapay zeka üzerine attığın zaman bu sorunun cevabını bence doğru vermiş olmuyoruz. Benim yani hep düşüncem şuydu. Dünya üzerinde hangi konu üzerinde bir popülasyon oluşuyorsa o konu mutlaka bir hayattaki normal bir şey, ticaretteki bir şeyi olumsuz etkiliyor. Ve hep bu hızlı giden trene binme motivasyonu şu anda olan senin bahsettiğin WordPress örneği çok iyi, gerçek bir örnek oldu. Teşekkür ederim. WordPress'in de dünyayı değiştireceği söyleniyordu. Evet, bir blog sitesi kadar değiştirebildi. Bu konuda e-ticaret yapan ajanslar vardı. Yani Türkiye ne çektiyse bana göre bu ajanslardan çekti yazılımda. Çünkü ya inanılmaz bir şey. E-ticareti yıllardır yapan markalar var Türkiye'de ve iyi yapıyorlar. Yani 20 yıllık bir tecrübe var. Mesela birkaç tane başlıca e-ticaret şirketi sayabilirim. Şimdi reklam olmasın diye vermiyorum ama. İyi ya da kötü, beğenirsin ya da beğenmezsin. Bu adamlar bu konuda kendini kanıtlamış. Ve sen kendi üreten open source kaynakların bile e-ticaret için kullanılmayacağını belirttiği bir ürünü bir pluginle e-ticaret olarak şimdi. Ki e-ticaret bir plugin yazılabilecek kadar küçük ve basic bir modül değil. Fazla domainden oluşuyor. Yani mesela tişört satacaksan WordPress sitesine bir entegrasyon yapıp yapabilirsin ama gerçek Olabilir. manalı bir büyük çaplı e-ticaret sitesi geliştirince onun bottleneck'leri ortaya çıkacak. Ben e-ticarette çalıştım yıllarca. Ben- Bennan da keza öyle. Fikret abi de öyle. Belki Çağdaş da. Yani e-ticarette o kadar çok business var ki, öyle garip domainler var ki, diyorsun ki ya burada ne iş yapılıyor? Bu iş nasıl yapılıyor? Bu kadar adam tarafından nasıl yapılıyor diyorsun ama gerçekten de ihtiyaç olduğunu görüyorsun orada çalışınca. Ya o kadar büyük şeyler var, business'lar var. Ya bence e-ticaret o kadar küçümsenecek bir şey değildir ve WordPress'te bunu küçümsemeye çalıştı. Bence yapay zekanın şu an açıklamaları, CEO'ların açıklamaları görseniz hep küçümseme üzerine. Olabildiğince değersizleştirmeye çalışmak, o mesleği daha çok göz önüne atmak, daha çok kolay harcanabilir hale getirme motivasyonu. Bence bundan farklı bir şey değil. Ben bu rüzgarın freelance için de biteceğini düşünüyorum. Evet, yapay zeka ile MVP modeli ulaşabilirsin. Ama kaza bela girişimin tutarsa geçmiş olsun, yazılımcılar 10 katı paraya bu işi yaparlar. Çünkü kimse daha önceden yazılmış, kim tarafından yazıldığı belli olmayan ve değişiklik istenmeyip sadece bakım istenen bir ürüne o kadar ucuz fiyat vermez diye düşünüyorum. Aynen. Bir de freelance tarafında yani işi yapmak yerine kürek satma tarafına da yönlenebilirsin. O da olabilir yani. O da bir iş modeli. Ya kendi işini başlatmayı düşünebilirsin ya da belli bir takım araçlar üretip onları işi yapmaya çalışan insanlara satabilirsin. Ya bence yazılım şirketi kurmak da bu ticaret alanının en büyük konularından bir tanesi. Hizmet sektörü ki bana göre en sıkıntılı sektörlerden bir tanesi. Ürünün iyiyse, ürününe inanıyorsan ve bunun faydasını sahadan aldıysan, geri dönüş olarak aldıysan korkma bence. Sonuna kadar git. Ben bir fikrim olmadığı sürece bir şirket kurmayı düşünmüyorum. Yazılım geliştirmek her zamankinden daha kolay gibi gözükebilir. Her zamankinden çok daha küçümseniyor olabilir. Ama ben işin mutfağından gelmiş biri olarak, siz de keza aynı şekilde, günlük yaşadığımız rutin ortada. Gördüğümüz şeyler ortada. Son bir yıldır hayatımızda inanın yapay zeka ile alakalı bana göre hiçbir şey değişmedi. Feature geliştirme hızımız, development ekiplerimizde biraz artmış olsa da bunu inkar edemeyiz. Bazı sorunlarımızı çok kolay çözmüş olsa da bunları da inkar edemeyiz. Yardımcı bir araçtan öteye gittiğini söyleyemem. Var mı? Bekliyorum. İyi bir yardımcı. İyi bir yardımcı. Kesinlikle.
Üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum. Son sınıftayım. Mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Hocalarımın anlattıkları şeyler artık alakalı mı? Soruda galiba şey söylemeye çalışmış. Hocalarımın bahsettiği şeyler güncel mi? Bence hiçbir zaman güncel değildi. Bayağı. Çok güncel kalması gerçekçi bir durum değil. Eğitim, çünkü sonuçta eğitmenleriniz o işi bırakıyorlar ve profesyonel eğitmenlik yapıyorlar. Ve bir yere kadar bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Aslında suç onlarda değil. Bir yolu seçmeleri gerekiyordu bence. O da eğitim yoluydu ve size olabildiğince bence en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyorlar. Hocalarınızdan bence böyle bir güncellik beklentiniz olmasın derim ben. Yani zaten mühendislikten beklenti şu, aslında orada öğrencilere bir şeyi nasıl öğrenebileceklerini öğretiyorlar aslında. Evet. Hiçbir zaman güncel olamaz zaten çünkü teknoloji hiçbir zaman yerinde durmuyor. Herkes de bu hızla yetişemez oraya. Biz de dahil, yani piyasada olan bile dahil bir yetişmeme ihtimali çok yüksek. Burada önemli olan nasıl düşünebileceğini öğreniyorsan, ya bir yerden bir araştırmayı nasıl yapacağını, bir literatürü nasıl tarayacağını öğreniyorsan, temel bilgisayar bilimlerini alıyorsan bu senin için zaten gayet yeterli. Onun üstüne koymak zaten bize kalıyor, yani oradan mezun olan kişilere kalıyor. Aslında iyi bir okulda da okuyorsa eğer, iyi bir mühendislik bölümünün olduğu okulda okuyorsa da kendine zaten soruda şey kalmayacak, yani bir problem kalmayacak kendisi için. Anladık, başka yorum. Kesinlikle hızlı öğrenme, adapte olma, o kasları geliştirmesi açısından hala önemli bence. Diğer bir soru. Algoritma öğrenmek hala gerekli mi? Lead code çözeyim mi? Yoksa zamanımı daha iyi bir yere mi harcayayım? Yani algoritma öğrenmek kesinlikle. Hemen şu kadar söyleyebilirim. Mesleğin ilk zamanlarında kompleks bir problemle karşılaştığımda yaptığım ilk iş beyaz kağıdı çıkartıp burada akışı çizmek. Birçok kafada çözemediğim problemi akışa döktüğüm Ben de zaman öyle. ve müthiş faydalı. Yani ben faydalı. mesleğimin çok rahat söylüyorum. En az 2-3 yılında bunu yazdığım kodun belli bir kısmına tıkandığımda tamam bırakalım deyip kağıtta bitirip kodlamaya döktüğüm olmuştu. Günümüze bakarsak şimdi de aslında boyut değişti. Artık mimariyi tasarlarken de bu sefer bir akış diyagramlarını çizmeye başladık ve akış diyagramı çizdikçe düşündüğümüz, gitmek istediğimiz yolun da ne kadar doğru olduğunu veya ne kadar yanlış olduğunu çok hızlı görebiliyoruz. O yüzden hiçbir şey öğrenmesin. Algoritmayı bırakmamalı. Artı bana kalırsa algoritma plus İngilizce. Okey. Dil. Benim söyleyeceğim, yani algoritmaları öğrenmek güzel, ufkun açılıyor ama gündelik hayatta yani daha ziyade ürün geliştirmeye çalış, problem çöz, uçtan uca problem çözmeye çalış. Yani yazılım geliştirirken her zaman algoritmaları gündelik hayatta, yani üniversitede öğrendiğin algoritmaları o kadar fazla kullanmıyorsun ama her zaman bunları bilmek bakış açını değiştiriyor. Öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitede öğrenebilirsin ama iş hayatında algoritmaları çok derinlemesine kullanmadığın durumlar olabilir. Ama gerektiği yerde doğru algoritmayı biliyorsan problemli yaklaşım açını değiştirir. O açıdan Onu kurtaracak aslında. Bir gün geldiğinde algoritma bilgisi soruyu soran arkadaşımızı kurtaracak. Ve kurtarmadı da olmamış. Bence algoritmalar önemli. Bir de bir önceki soruyla yazılım mülakatlarındaki muhtemelen lead code sorudan da gelmiş olabilir. Hani neden hala bunlar soruluyor gibi bir şey olabilir. Orada da aslında onlar sorulduğunda şeye bakılıyor diye düşünüyorum. Bir soruna nasıl yaklaşılıyor? Tek başına çözmeye çalışıyor mu yoksa kapsamı anlamaya çalışıyor mu? Bütünü görüyor mu? Doğru soruları sorarak çözüme gidebiliyor mu? Adapte olabiliyor mu gibi kaslarını ölçüldüğünü Ben de. bir düşünüyorum. de algoritma değerli şey de önemli. Data structure'lar önemli. Evet. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de kullanılan, yani web teknolojisi çalışıyorsan web teknolojisi siteyi nasıl çalışıyor? TCP/IP, networking, işte handshake'ler nasıl çalışıyor? Yani bunların detaylarına birazcık hakim olmak gerekiyor. Mesela tarayıcı nasıl çalışır? İşletim sistemleri nasıl çalışır? İşte memory management nedir? Paging nedir? Bunlara internette mevcut. İlgi duyup bunları öğrenirseniz genel kültür olarak hem de size katkıda bulunur. Benim önerilerim bunlar. Okey, teşekkür ederim. Şimdi eğitim tarafında birkaç soru daha var. Yapay zekayı doğru kullanan biri yanlış kullanan birine kıyasla daha verimli çalışıyor. Gerçekten o kadar büyük bir fark var mı? Ben pek bilmiyorum. Doğru yanlış kullanımın ne demek olduğunu da pek bilmiyorum. Yani token'ı az tüketmek mi doğru kullanım? Cost optimization büyük ihtimal. Daha Ben- Var. Farkı var. Deneyimli birisi, ya şimdi yapay zekanın şöyle bir sorunu var. Raydan çıkıyor. Yani Evet. bir çocuk gibi serbest bıraktığınız zaman kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Ona constraint'ler vermeniz lazım. Onun kafasında bir ödül fonksiyonu var ve ne pahasına olursun ona ulaşmaya çalışıyor. Mesela bir testi çözemediği zaman kodu testleri siliyor. Oldu diyor. Yani deneyim her zaman, yani arabayı sürmek gibi AI'yı kontrol etmek önemli oluyor bu noktada. Deneyimli birisi çok verimli bir şekilde kullanabilirken deneyimsiz birisi
kendi bacağına sıkabiliyor bir tabirle. Yani çok hızlı bir şekilde çok Kod başka bir yere gidiyor. yani bunu verimlilik çarpanı olarak da kullanılabilir. Çok hızlı bir şekilde çok fazla hata üreten bir aygıta da dönüşebilir AI. Yani yanlış kullanıldığı zaman. Doğru kullanım, yanlış kullanımda ben bunu anlıyorum. Mesela bir diğer soruyla bağlayacağım. Öyle de cevaplayayım mesela cevap verecekseniz. Diğer soru da aslında biraz benziyor, ilişkili. Şirketteki developerlardan bazıları yapay zeka aktif kullanıyor. Bazıları reddediyor. Ekip içinde bu ayrışmayı siz nasıl yönetiyorsunuz? Birincisi biz bu ayrışmayı yönetmiyoruz. Hadi diyelim ki kendi aramızda oldu. Kimin kullanıp kullanmadığı gibi bir senaryo. Ancak hani zarar verdiği senaryoda belki konuşurduk. Mesela ben gittim yapay zekaya bir kodu verdim. O kodu yine denetleyecek olan yine biz birbirimizin kodlarını denetliyoruz. Orada bir problem olabilir belki. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum. Sprint'in sonunda taskları bitmiş, review'den geçmiş, testleri de tamamlanmış ve feature olarak çıkmaya hazır bir işi ister yapay zeka desteğiyle ister manuel çıkart. Orası senin tercihin. Çatışmaya yer yok. Sadece şu var. Yapay zekaya olduğu gibi yüklenip aynı şekilde hiç denetlemeden veya bir review etmeden bunları MR'lara çıkartırlarsa mimari açıdan buradaki arkadaşlar çok fazla İtiraz aynı ederler. şeyleri review etmekten sıkılacaktır ve bugün sonunda eksi olarak yazacaktır. Bir de Yani yapay şimdi- zekanın ürettiği kodun sorumlusu yine sensin. Evet. Onun önemli. Bir de yani yapay zeka kodu üretiyor. Sen de review'da yapay zekayı yaptırırsan insanın bu loop'ta olmadığı bir slot üreten bir şeye dönüşüyor. O da hoş değil. Bir de yapay zekayı fazla kullandığınız zaman geliştirme skill'leriniz zayıflıyor, köreliyor. Yapay zeka destekli sistemler tasarlarken klasik yazılım mimarisinin hangi parçaları artık işe yaramıyor? Neyi neden düşünmemiz gerekiyor? Yapay zeka bir mimari Deterministik getirmedi ki. yaklaşım mı acaba söylüyor? Hayır. Yapay zeka bir öldürmedik ki. Yok, mimariyi öldürmüyor da klasik yaklaşımda hani biraz daha deterministik olarak yaklaşıyoruz ama yapay zekanın verdiği sonuçlar daha şey değil, daha tahmin odaklı ve yüzdesel verilerle ölçeklenebiliyor ya. Belki bunu mu Pek kastediyor? öyle bir şey gibi anlamadım ben. Ben de açıkçası şey ama. mesela atıyorum Değişti sonra mi? şey Clean mimarisi, Arch'ta bir şey DDD, Değişmez bir ki. şey işte En fazla bir anlamında. layer olabilir, bir AI orchestrator. Eğer bir şey getirmedi. Yani yeni bir kavram getirmedi bence. Belki de önemi arttı orada Evet, çünkü evet. onların seçimi konusunda LLM tabanlı bir uygulama geliştiriyoruz ama sistemin bazen tutarsız sonuçlar üretmesi bizi korkutuyor. Aradığımız sensin. Öngörülebilirlik nasıl sağlanıyor? Bu mimarinin neresine düşüyor? Yani bence ben hala aynı bakıyorum. Yapay zekanın az önce konuştuğumuz konu yapay zekanın kodu yazdığını, hangi yapay zekanın yazdığını bile aşağı yukarı anlıyoruz. Öngörülebilirlik aslında burada. Yapay zekanın abstraction level'ı inanılmaz arttırıyor. Her şeyi çok soyutlamaya çalışıyor. Oradan anlıyorum en basiti. Başka var mı yorumunuz? Hataya açık kısacası, yani her zaman insan kontrolü olacak, yapacak bir şey yok. Bir de en bence kötü yaptığı şey bulunduğu mevcutu initialize dosyası versem bile orada bulunduğu o okuduğu dosyayı bile reddedip tamamen nullable olmayan bir alana nullable flag atmaya çalışıyor. Mesela bir entity'de ben bunu gördüm. Bir developer bu hatayı yapmıştı. Normalde entity not null, entity'deki property not null orayı nullable yapmış. Ama ne bir veride değişiklik var ne okuma şeklinde. Sadece ne biliyor musun? Kodun bir bölümünde get işlemi yaparken orada nullable flag atabilmek için string'e tamamen o yüzden göstermiş. Mesela bu çok abartılı bir çözüm. Abartılı bir çözümdü pardon. Ya burada çözüm olarak AI'nin yaptığı işlemlerin skopunu daraltın. Çok basit bir Evet. alana saklayıp orada bir geliştirme yapın. Ufak skoplarda LLM'leri kullanarak araçlar yazın. O araçlar deterministik olsun. Yani doğrudan işi LLM'e yaptırmayın. İşi yapacak olan kodu, yani ufak skoplu bir işi LLM'e kodlatın. O kod deterministik olsun. Onu kullanın ve tekrar edin. Bu mantıklı bulduğum bu. Evet, daha dar bir biçime daha etkili bir sonuç. Burada RAG da sanırım Mennan değil mi? LLM'lerin sonuçlarını RAG yöntemiyle önce bir kayıtlı bir database'den veya bir vektör DB'den oluşturup promptları zenginleştirme yöntemlerine de gidebiliyorlar. Bir soru var aslında. Bağlantılı olabilir. RAG Fine Tuning, Prompt Engineering
Bir mimar olarak hangi yapay zeka entegrasyon yöntemini ne zaman tercih etmeliyiz? Karar kriterleriniz neler? Gelemedik ama duyduğumuz işte biraz daha magazinsel olarak burada yanıtlayabiliriz. Biz bir şeyler okuyoruz. Özellikle chatbot tarafında bir yazılım varsa burada RAG kullanmak, RAG yöntemini kullanmak etkili oluyor. Çünkü kullanıcıdan aldığınız doğrudan prompta vermek yerine zenginleştiriyorsunuz ve ilgili domainle alakalı keywordlerle zenginleştirip verdikten sonra hele bir de buna fine tuning'e gidilirse halüsinasyon riski çok daha düşük yapılar geliştirilebiliyor. Ya bence ama şey var. Yalan atmak. Yani doğal yoldan. Tabii bilinçli bir şekilde yalan atmıyor ama bilmiyorum cevabına konsantre olmadığı için algoritma hiç öyle bir cevap vermek istemediği için yanlış cevap çıkabiliyor. Olmayan sonucu uydurabiliyor gibi durumlar yaşanabiliyor. Şöyle olmuştu. Ben size şey anlatayım. Yüksek lisansta tez aşamasındayız. Herkes tez yazıyor. Bir arkadaşım tamamen yapay zekayı bırakmış, vermiş ve hatta yazım formatlamasını kopyalaması için ve oradaki kaynakça bölümünü özellikle kopyalaması için bir örnek bir dosya verip benim konum bu. Bana yine aynı bunun gibi alıntılamalar yaparak bu formatta bir bitirme tezi oluşturmasını söylemişti. Arkadaşım kaldı. Tezi kabul edilmedi. Çünkü referans gösterilen kaynaklar yoktu. İsimler dünyada yoktu. Ve bunu ChatGPT Bu yapmıştı. konuda ChatGPT çok Çoğu iyi bu ya. konuda, evet. Özellikle bir library veriyorsun. Bir yöntem soruyorsun. Diyor ki şunu nasıl yapabilirim? Tanımadığım bir library. O kadar güzel bir interface çıkarıyor ki. O interface o library'de olmalıydı ya arkadaş diyorsun. Yani şey var. Codex diyorlar mesela. Ben Codex çok başarısız buluyorum. Bir kere denedim çünkü. Aynı iş için iki farklı modelle denemek istedim. Cloud o konuda çok daha fazlasıyla iyiydi. Bir de yazılarda çok belli oluyor. It is not just X but Y. M dash var. Direkt anlayabiliyorsun yani. Onu yazımda kullanmayı yani çok tercih edilmez. Ya kendiniz yazın. Özgün olsun. Bir startup'tayım. MVP aşamasındayız. Her şey yapay zeka ile yazıyoruz ve çalışıyor. Burada bir ama var. Ama ileride ölçeklendirme yaparken bu yapı bize sorun çıkarır mı? Çıkarır. Parayı hazırlayın. Sunucu kaynaklarına ayırın. Evet, yazdığın kodlar büyük ihtimal tahminen her biri birbirinden farklı. Parçalarının birbirinden tamamen bağımsız olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Komandlar, query'ler havada uçuşuyor. Birinde memcache var, birinde Redis implementasyonu. Abstraction'lar birbirini görmüyor. Bana komik geldi. Her şey AI ile yazıyoruz ve çok güzel çalışıyor. Şüpheli. Ve ne kadar çalışmaya devam edecek? Şüpheli. Bilmiyorum. Bence bu kadar güvenmeyin. Yapay zeka ile üretilen kodun kod review süreci nasıl olmalı? İnsan yazan kodla aynı standartlara mı tabi tutulmalı? Yani insanın yazdığı kodla demek istemiş galiba. Bunun için bizim bir önlemimiz var. Arcbot diye bir ürün geliştirdik. Tamamen developer düşmanı olarak adlandırılan bizim şirkette kullandığımız. Belli standartlara bakıyoruz. Yapay zeka standartlarına tabii ki de bakmıyoruz. Çok anlaşılabilir bir emare vermiyor. Sadece gözle anlayabiliyoruz. İnsan tarafından yazılan kodla aynı standartta mı? Bence değişik trikleri var. Yakalanabiliyor. Ya bir statik kod analizi işte belli bir takım araçlarla kontrol altında tutulabilir. Tabii yapay zekanın yazdığı kod da insanın yazdığı kod kadar anlaşılabilir olmalı, sade olmalı. Gereksiz complexity AI tarafından sisteme sokulmamalı. Yani sırf çalışıyor diye slop Kopyala yapıştır. yani yapmamalıyız. Bunlara dikkat edilmeli. Bence AI ve insan için yapılan standartlar eşit olmalı. Normal yazılım geliştirirken hangi standartlara tabi tutuluyorsa yapay zekanın oluşturduğu kod da aynı standartlara tabi tutulmalı. Zaten yapay zekanın ürettiği kodu alıp direkt koymamalıyız. Yani yapay zekaya kim ürettiyse o çıkan kodun submit eden kişi yine onun sorumluluğunda. Bence onu anlayamıyoruz, tamam mı? Bence aslında sorunun olduğunu biliyor ama kodun çok şık durduğunu düşünüyor ama şık duran kodlardan çok çalışan kodlar her zaman çok daha sağlıklıdır. Evet. Var mı duyuyorum? Aynen katıldım. Bence yeni soruya geçebiliriz. Ne Peki. diyorsunuz? Sistemlerimize yapay zeka entegre ediyoruz ama vendor locking korkusu var. OpenAI bugün kapanırsa ne olur? Bu bağımlılık mimariye nasıl yansımalı? İsterseniz ben başlayayım. Aslında burada yapay zeka servisi veya bir SMS servisi veya herhangi bir third party servisin farkı yok. Bizim mimari açıdan bakış açımız şu. Bunun soyutlanması lazım. Servisin türü ne olursa olsun soyutlanması. Evet. Belki ihtiyaç varsa multi-provider'a uygun bir şekilde geliştirilmesi. Yapıyoruz Ki zaten yapıyoruz özellikle. Bu anlamda bunu farklı bir şekilde görmeye gerek yok bence. Eğer bir yapay zeka servisi kullanıyorsan onun asetlerini, kontratlarını direkt kullanma. Bunun yerine muadili geçebileceğin diğer provider'ları da inceleyerek
güzel bir soyutlamayla bu vendor lock korkusundan kurtulabilir. Multi-vendor araçlar kullanılabilir. Mesela Cloud Desktop kullanmak yerine Open Code kullanıp farklı LLM providerlarını bağlayabilirsin. Böylece vendor lock-in'i olmaz. Ama yani LLM teknolojisi kullanırken vendor lock-in olmama gibi bir sorun yani yok. Çünkü makinelerimizde lokal olarak bunları çalıştıramıyoruz. Günün sonunda yine büyük data center'larda GPU'lara sahip olan insanlar bunları bize kullandırtıyor. Gelecekte cihazların işlem kapasitesi arttığı zaman daha lokal modellere yönelmek daha doğru olabilir. Bir de büyük modelleri kullanmaktansa open source lokal modellere yönlendirilebilir. Tabii bunların kabiliyetleri daha ufak oluyor ama problemin skopunu düşük tutup lokal LLM'lere bazı şeyleri yaptırmayı deneyebilirsiniz. Bu vendor lock-in'in önüne geçmenin bir yöntemi. Henüz açık kaynaklı şeyler yani edge cihazlarda kendi laptoplarımızda o kadar sağlıklı çalışmıyor ama ilerleyen zamanlarda çalışabilir. Daha çok open source yani weight'leri açık olan yayınlanan DeepSeek gibi Genel olarak. beğenmiyorlar ama açık kaynaklı modellere dikkat edin. İleride oralardan güzel haberler gelebilir. Var mıdır başka yorum? Şimdi şirket organizasyon dinamiklerine geçiyoruz. En ilginç sorular da burada gibi duruyor. Biz biraz okurken bunları nasıl cevaplayacağız diye bir düşündük. C-level yöneticiler yapay zekaya aşırı güveniyor. Biz mimarlar da yapay zekayı entegre edin, maliyetleri düşürüyor. Biz mimarlara da yapay zekayı entegre edin, maliyetleri düşürüyor baskısı yapıyorlar. Siz bu baskıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Valla biz böyle bir baskı Baskı almadık. yaşamadık. Biz almadık. Ama baskı da kötü, iyi bir şey değil. Yani zaten başlarda bahsettik aslında bilinmeyen maliyetler çıkacak ortaya. Aynen öyle. Yani bu Bugün bir ucuz stratejik gözükebiliyor hata. ama Stratejik hata gibi geliyor bana. Yani şey gibi hani pandemide her şirketin ihtiyacı olmayan personel alması gibi bir durum oluşuyor sanki şu an. bir hype treni ya da bir FOMO korkusu Hı. onların peşinde gidiyor da olabilirler. Biz geride kalmayalım. Bence de öyle. Yani yapay zeka entegre edin. Entegre ederseniz sizin koltuğunuzu etkiler mi? Çok emin değilim. Etkileyebileceğini düşünmüyorum. Gün sonunda yapay zekanın kelime anlamı dışında çok acı da gerçekleri bir hayli mevcut. Örnekleri son zamanlarda yaşanan Amazon'da oluşan sıkıntılı durumlar, bazı repoların uçması, otomatik olarak gitmesi. Ben geçenlerde bir vlog çekmiştim. O vlogda aslında şundan bahsetmiştim. Bir arkadaşım var. Şirketi olabildiğince motivasyonu hep böyle bir developer çıkartmak. Maliyeti olabildiğince dibe indir. Ve bir entegrasyon modeline gittiler. Bunu bütün cycle'da, pipeline'da yaptılar. İş analistten çıktığı andan itibaren otomatik olarak geliştiriliyor. Bir an önce pushlanıyor. Bunu AI agent yapıyor. Ama hiçbir şekilde istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Ben de bunu şuna bağladım. Bence dünyanın her yerinde analiz yazma problemi var. Bu ne kadar çalışırsan çalış böyle. Ki yapay zeka senden aldığı donelere, triklere inanılmaz ihtiyaç duyuyor. Yani bir parametrenin ne olması gerektiğine dair kadar dip detay vermen gerekebiliyor. Buna dokunma çünkü bunun ekseninde kurdum. Business'ı anla demen gerekebiliyor. Bence böyle senaryolarda çok gerçekçi değil. Çünkü developer'ın yerini alabilmesi için düşünme kabiliyetinin olması gerekiyor. Halbuki düşünmüyor. Sadece hazır bilgi setini yordamlamaya ve bir pratik olarak çünkü sonuç verme üzerine kurulu bir yapıdan bahsediyoruz. Çok gerçek bir baskı değil. Evet baskını anlayabiliyorum ama bence baskı devam ederse ayrılmaya bak gibi bir net bir tavsiye verebilirim. Bir de şöyle bir olasılık da var. Bugün LLM tüccarları maliyetleri son kullanıcıya tam manasıyla yansıtmıyor. İleride bir gün bu token masrafları artabilir. Bir bait and switch yapabilirler. Menler'in yani. bahsettiği konu işte. Evet yani alıştırıp ondan sonra fiyatları böyle 3-10 katına çıkarma ihtimalleri var. O zaman bu teknolojilere bel bağlayan insanlar stratejik bir hata yapmış olacaklar. Evet. Bence şu an Gerekiyor. ucuza verilmesinin senaryosu tam olarak Menna'nın bahsettiği dediği konuya katılıyorum ben. Bence bu bilinçli bir Bağımlılık ya da. tuzak. Yani o tuzağı ucuza satın aldığını düşünüyorsun ve veriyor. Sermaye sahibine aslında verdiği trik çok güzel. Karlılığın %1000 artacak gibi anomali veriyor ona. Çok değişik böyle bir hype veriyor ve sermaye sahibi bundan çok etkileniyor. Bunu hemen yöneticilerine aktarıyor ve o baskı bence buradan oraya kadar aşağı kadar inebiliyor. Ama en azından şu an bulunduğum şirket için söyleyeyim. Hiçbir şekilde böyle girişimimiz olmadı. Baskımız da olmadı. Bu çok iyi bir şey. Biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz şu an yöneticilerle birlikte. Kontrol altında tutarsak kullanımı çok faydalı bir şey. Ama hala bir developer'ımızın yerine geçebileceğini asla düşünmedik, düşünmüyoruz. Var mıdır ekstra yorum? Şirketimiz büyük bir yapay zeka projesine girdi. 6 ay sonra projeyi iptal etti. Binlerce dolar harcandı. Ekip morali mahvoldu. Bu tür başarısızlıkların arkasında genellikle ne yatıyor? Aslında CTO'lar golf oynamasın yetiyor bence. Çünkü 6. delikten itibaren başlıyorlar. Ya bu birazcık şeyle de alakalı. FOMO. Yani Fear of Missing Out.
yeni bir trend olduğu zaman herkes trene atlamaya çalışıyor. Ya eğer bunun başarılı olmayacağını düşünüyorsunuz, bir balon olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ortada bir değer olabilir ama değer birazcık olduğundan fazla yansıtılıyor. Yani her teknolojiye atlamak zorunda değilsiniz. Mesela kripto paralar çıktığında da ben ilk çıktığında teknolojisini okumuştum. Bitcoin'in white paper'ını okudum vesaire. Herkes işte beni o alana çekmeye çalıştı. Ben ilgi duymadım çünkü orada bir gelecek görmedim. Zaman içinde de oradaki balon söndü ve aldığım kararın doğru olduğunu düşündüm. Bugün NFT de örneklerinden aynen, bir tanesi. yani NFT. şey olarak çıktı. Dünyayı değiştirecek bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Ama sonrasında herkes para kazanma motivasyonuyla bunu yapmaya başladığını fark ettiğim zaman ben ilgi duymamaya başladım. Şimdi LLM teknolojisi de Large Language Model ama birçok insanın bakış açısı lots of little money teknolojisi gibi. Şu an LLM büyük bir kuyu gibi dibinde bir ateş olan ve sürekli para atıyorlar. Ara sıra da bakıyorlar General Intelligence oldu mu? Bilinç kazandı mı? Ya bu gerçekleştiği zaman ne olacağını düşünüyorlar. O da Her çok parayı tehlikeli yerlere sıkıştıklarında bir gidebiliyor. bilinç kazanıyor yapay zeka zaten. Yani geleceği bilemeyiz tabii. Ya belli bir noktada dahil olmak gerekiyor ama Teslim olmamak. teslim olmamak gerekiyor. Aynen. Kabiliyetlerinizi kaybetmeyin. Ve Kerem kılıcı çekti. Ben AI Artık karşıtıyım. Kerem AI karşıtı. Bunu yapacağını söylemiştim. Bence buraya kadar iyi idare ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra Kerem'in salvolarını dinleyebilirsiniz. Fikret abiyle de yan yana olması biraz korkutucu oldu Fikret abi açısından. Var mıdır başka yorum? Yok. Tamam. Bu acı bir tecrübeydi. Az önce bunları konuştuk aslında. Soruların cevaplarını dolaylı yoldan vermiş olabiliyoruz bazen. Tekrar ediyor gibi gözükebiliriz. Yapay zeka her şeyi çözecek diye başlanan projelerde siz bir mimar olarak kırmızı bayrakları baştan nasıl fark ediyorsunuz? Çekirdeği değiştirmiyoruz. Haberleşme protokolü herkes için aynı. Veriyi alıp soyutlayabileceğimiz yere kadar aynı tutuyoruz. Başka unuttuğum bir şey var mı? Açıkçası şöyle MVP ile orta hedeflere ve uzun vade hedeflere karşılaştırdığımızda bizim için aslında ister yapay zeka geliştirsin, ister normal developerlar geliştirsin bizim için değişmiyor. Orta ve uzun vadedeki hedeflerle MVP baskısında çıkması istenen ürünlerin isterlerine bakıyoruz ve orta ve uzun vadede karşılaşacağımız şeyleri olabildiğince zaman baskısıyla birlikte MVP'nin içine dahil etmeyi, ölçeklenebilirlik için gerekli yapıları kurmayı hedefliyoruz ve ilk bayrağımızı çektiğimiz yerlerde bura oluyor genelde. Ya bizim en çok dikkat ettiğimiz şey biz yapıyı olabildiğince sabit tutmaya çalışıyoruz. Yani çekirdek yapıyı. Mesela soyutlamaların, third party iletişim soyutlamanın yapılabilecek katman bellidir. Sen bunu hiçbir yerde başka türlü yapamazsın. Pipeline'da, isteğin pipeline'ında giren validasyonun nerede olması gerektiği, cancellation token'ın nereye indi asenkronda gibi böyle temel olan şeylerin bizim en çok dikkat ettiğimiz şey onlar. Unuttuğum bir şey varsa ekleyebilirsin. Başka da bir kırmızı bayrak yok. Aslında biz yapının değişmemesiyle ilgileniyoruz. Kimin yani iç feature kodunu ya da business kodunun ne olduğuyla pek ilgilenmiyoruz temel kurallar dışında. Yapay zeka araçlarının lisans ücretleri giderek artıyor. Aslında yine bu soruyu da sorulmuş. Bir şirket hem yapay zeka maliyetlerini hem de developer maliyetlerini dengelemek nasıl bir denklem haline geldi? Bence dengelemek gibi bir yaklaşım yok. Var olan hep yok etmek istiyor. Yani developer'ı yok edeyim yerine yapay zeka gelsin ama az önce bahsettiğimiz hepimizin değindiği maliyetlerin, gizli maliyetlerin konusu bence çok yakında ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Var mı ek yapmak isteyen? Yapay zeka uyumuyor. Tatil yapmasına gerek yok. Gece gündüz çalışabilir. Ama bir sistem patladığı zaman da yapay zeka kendi iradesini, bilincini kullanarak gelip onu çözemiyor. Sonuçta günün sonunda insanlar geliyor. Dolayısıyla insanların sistemin içinde olması, sistemin nasıl çalıştığını iyi bilmesi, koda hakim olması önemli. Yorumum bu. Bu kadar. Şey vardı ya, bu gerçek bir haber miydi bilmiyorum ama Japonya'da yapılan bir robotun bir yerden sonra çalışmaktan isyan edip her şeyi dağıtmaya başlaması ve fuar alanını rezil ettiği gibi bir haber vardı. Fuarda çalıştırmışlar ve 60 saat mi bir ayakta kalmış. Yani yapay zekanın da bunu yapabilme bence ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Bir yerden sonra hatta yaptığına dair bir söylenti de var. Cybernet mi diyorsun? Yapay zeka sizi öldürecek yani. Yani. Ya bizim bence şurada öldürecek. Tembelliğe sevk ettiği an bence ölüye doğru gidiyoruz gibi geliyor. Ben yapay zekanın bizi öldüreceğini düşünüyorum. Yani yapay zekaya hakim olan insanlar diğer insanları domine etmeye çalışacak. İnsanlar yapay zekayı kullanarak birbirlerini öldürecekler. Sonra bir noktada insanların birbirini öldürmesi için ya gerek yok bunu yapay zeka ben de yapabilirim diyecek. Birazcık saçma bir görüş oldu ama. Şirketlerin, CEO'ların açıklamaları o kadar bir şey ki yani nasıl bir ifadeli kullanmak lazım yani insanca bakmıyorlar olaya.
Evet, ve Anthropic'in açıklaması en son üzerinden kaç geçti? 6 ayda bir oluyor gene. evet, sürekli bir de milyarderler sürekli bunker yapıyor. Yani Yeni Zelanda'da yer altında nükleer bunkerlar yapıyorlar. Neden bu kadar böyle şeyler oluyor? Bunları da araştırmak lazım. Yani savaşta kullanılmaya başladı son zamanda. Öyle bir şey var. Haberler vardı. Ama tabii temel anlamından çok daha dışarıda bir şey. Bizim konuştuğumuz şey çok daha dar. Biz kodlamayı görüşmeye çalışıyoruz ama yapay zekayı. Bir de yapay zeka her yere çekilmeye müsait olduğu için ve paraya şu an çok muhtaç olduğu için şirketleri. Fiziksel limitlerde de çünkü Efficient baraj çalışmıyor satın çünkü. alıyorlar. İnanılmaz derecede kaynak tüketiyorlar. Dünyada bir memory krizi oluşturdular. Memory krizi birçok şirketin sunucu alamamasına sebep oldu. Ve yani normal iş yapan rutindeki şirketlerin. Bence sağlıklı bir yere gitmiyoruz. Ben bu pump'ın bir yerde Ya bunun düşeceğini ne düşünüyorum. kadarı değer? Yani Evet. RAM 900 dolar oldu. Bunun karşında ne alıyoruz? Charlie Kirk şarkısının Müslüm Gürses cover'ını dinliyoruz. Evet, güzel ama ne kadar değer yaratıyor? Sorgulanması gereken bir şey. Bence bunu bir dengeye oturmak zorunda. Özellikle gelişmiş ülkelerde mesela Almanya'yı ele alırsak rakamlar farazi olabilir. Ama yaklaşık olarak Almanya'daki emeklilik sisteminin ve sigorta sisteminin devam edebilmesi için yılda yeni 600 bin çalışanın işe başlaması gerekiyor. Yani 600 bin Gerçek bir kural aslında. Aynen, Gerçek güç. gerçeğin ta göç. kendisi. Peki şimdi siz zaten bu kadar göçe ihtiyaç duyarken bir de insanların işini yapay zeka ile işsiz bırakırsanız zaten sistem çökmeye mahkum olur. Benim tahminim belli bir çok uzun bir vade değil. 1-2 sene içinde bu işe gelişmiş ülkelerde bir regülasyon geleceğini Evet. düşünüyorum. Gelmeli de ama tehlike şu. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerin kurduğu şirketlerin uzantıları, buradaki şubeleri, irtibat ofisleriyle burada istihdam ettiği projeleri orada işte kar maksimizasyonuna gitmek için şu birkaç sonra önceki CEO'nun Evet. yaklaşımına gideceklerini düşünüyorum. Ben de Zarar düşünüyorum. verecek ama gün sonunda insan üretmediği sürece bir değer üretmediği ve bir diğer insan o değeri harcamadığı sürece bir denge ekonomi oluşmaz. Ya zaten ekonominin temel kuralı biri çalışacak, para kazanacak, harcayacak, devletler yaşayacak, insan yaşayacak. Bu şekilde olur diye düşünüyorum. Yani en temel anlamda ekonomik bir problem yaratıyor. Şu an götürdüğü nokta iyi bir nokta değil. Bundan 2 sene önce, pardon 2 değil 4 sene önce RPA projesinde çalışıyordum. O zaman da Robotic Process Automation açılımı her robota emeklilik primi ödemesi zorunluluğu konuşuluyordu Amerika'da. Bu yasa tasarısı görüşülüyordu. Yani bir şekilde yapay zekada bence bu zorbalıklardan nasibini alacak gibi. Var mıdır başka ek? Etik sosyal sorumluluk diye ayırdığımız bir bölüm vardı. Etikleri. Bir projeye dahil olduğum sistem insanların özgeçmişlerini otomatik eliyor ve bir grup insanı sistematik olarak dışlıyor. Bunu fark ettim ama yönetim model öyle karar veriyor diyerek geçiştiriyor. Ben ne yapmalıyım? Yani şunu şöyle bir şey yapabilir. İşletmeler kazanç üzerine kuruludur. Tamam, etik değerleri var. Katil şekilde bir kar maksimizasyonuna gitmiyorlar. Fakat temel amacı kar elde etmek. Burada kişilere değerini ortaya koyabilir. Gerçekten bu ignore edilen insanların sayısı anlamlı hale getirirse, bunları metriklere dökebilirse işletme kararlarının dikkatini çekebilir. Abi aslında niye Burada- diyorsun ki burada etik bir yanlış yok bence. Niye soracak olursan zaten az önce iş bulamıyorum diyen kıdemli bir arkadaşın sorusu vardı. O soruda iş bulamasının bence temel sebebi şu an işsizlik çok yüksek seviyede olduğu için bir ilana tek account var. Doğru başvurunun gelmesi olabildiğince önemli. O kadar çok başvuru geliyor ki personel, yani bu işle uğraşan personel uzman bunu elemekte çok zorlanıyor. Mesela X şirketinin şartı üniversite mezuniyetinin yanında bir de artı yüksek lisanssa ve bu must ise bunu tek tek elemek yerine yapay zeka eletmek bence onu en verimli kullanmanın yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi burada aslında bence etik bir sorun yok. Senin sadece şöyle bir şey var. Bu arkadaşımın sorduğu soruda bazı insanlar CV'sinden çok daha fazladır. Denk geldiğimiz bir durumdur. Bazı insanlar gerçekten yazandan çok daha fazladır. Bazısı da çok yazdığı halde çok daha eksiktir. Yani bu bizim piyasamızın genel bir sorunu. Bence onları bulmak biraz daha referans yöntemiyle değiştirilecek işlerde daha çok geçerli. Ama insan kaynakları çalışanının binlerce başvuru arasından bence bunu yapması bana göre etik bir sorun değil. Burada benim anladığım şöyle bir şey var. Şimdi makine öğrenmesi modellerinde training data içerisinde bias var. Yani makine öğrenmesi modeli kendiliğinden bir ön yargıya sahip değil. Ona hangi veriyi beslersen o verinin içerisindeki ön yargıları kendi modelin içerisine taşıyor ve bias oluşturuyor. Ama burada şöyle de diyebilirsin. İnsanların da bias'ı var. Çalıştığım şirkette yapay zeka ile çalışanların performansı izleniyor. Buna göre kararlar alınıyor. Bu gözetim kültürünü etik buluyor musunuz? Sınır nerede? Kamerayla da bunu yapıyorlardı. Bana çok şey gelmedi. Etiği ihlal ediyor gibi gelmedi.
Katılmıyorum. Ben de. Palantir, Anduril yani o data center'lar niye yapılıyor? Yani bu gözetim kültürü çok kötü bir şey. Bence AI kullanarak insanların performansları değerlendirilmemeli. Jira hakkında ne Etik değil, düşünüyorsun? doğru bulmuyorum. Jira'dan nefret ediyorum. Jira kadar kötü değil. Tempodan O yüzden da böyle bir değerlendirmemeli. cevabı vermiş olabiliriz. Var mı başka yorum? Yani performans kısmında şeffaf olması önemli diye düşünüyorum. Yani neye göre ölçüldüğünün çalışanlar tarafından da biliniyor olması Ya tahminen önemli diye düşünüyorum. taskları İşte task var. Şimdi şöyle düşün. Story point olarak 10 tane birlik bir şey çözdüğünü düşün. Bir adam aynı sprint'te 10'luk bir şeyi aldı çözdü. İşte Story ya point'ten ama gitsen vurmaz. doğru açılması işin zaten yapılabilirliğini de etkilerken performansı da etkiliyor. Yani çok hani Jira gibi bir şey kullanıyorsan, bir tool kullanıyorsan bence doğru açman gerekiyor task'ı. Yani burada iş biraz daha analiz ve ürün Yo, ekiplerine doğru da geçiyor. açılsa da şöyle düşünebilirsin. Teknik skorlaması tabii doğru Aynen. yapması lazım. Teknik skor olarak şöyle düşün. 10 tane task çözdü ve story point'i 10 olduğunu düşün. Belli bir sprintte. Öteki developer ise story point'i 10 olan bir task çözdü. İşte burada Şimdi- şirket kuracak dengeyi. Yani performans kriteri ne burada? Çok iş bitiren mi? Büyük iş bitiren mi? Ayrıma göre bir performans yapacak. İşte bence benim ekiplerimde kullandığım bakış açısına göre şunu arardım. Bize ekibe bir memur lazım. Her gün sabah 8'de gelen, hiç sektirmeyen, 6'da da çıkan ama o süreç boyunca tasklarını yapan biri. Ekibe bir tane de çılgın bir adam lazım. O da belki biraz 9'da gelir, 9.30'da gelir ama zor bir görev verdiğinde, bir altyapı geliştirmesine giriştiğinde altından kalkabilir, 10'lara 12'lere kadar çalışabilen bir adam. Yani bu aslında memur arkadaşın da bence performansı yerinde, öbürünün de yerinde. Evet, işte profile göre Birbirlerine değişiyor. göre karşılaştırmak veya ortalama hiçbir zaman için makul seviyelere oturmayacaktır diye düşünüyorum. Bence de Yani ben orada Aykırı olayım yani ben bunda gözetim şey kelimesine takıldım. Yani surveillance. Yani sürekli panoptikon gibi sizi izleyen böyle bir kamera var. Böyle ensenizde sürekli nefes alıyor. Bu iyi bir çalışma yöntemi değil. Sağlıklı da değil. Yani insanlara güvenmeniz gerekiyor. çıktıya bakma kültürü bunu işte zaten aslında bu hale getiriyor. Evet yani her aşamada %100 verimli çalışıyor mu diye sürekli gözetim altında tutmak insanların psikolojisini ve stresini arttıracak şeyler ve günün sonunda ortaya çıkacak olan işin kalitesinde negatif etkiler. İnsanlara güvenip yani insanlar işini yapıyorsa çıktığı veriyorsa bakmanız gereken şey o. O kadar her şeyi en dibine kadar optimize edip insanların suyunu çıkarma evet, seviyesine doğru. gelmenize Katılıyorum gerek yok. Aynen. Japon toplam kalite yönetimi bence bu anda en güzel. Aynen öyle. Var mıdır başka yorum? Yapay zeka entegre ettiniz ve bu gerçekten işe yaradı dediğiniz bir projeyi bizimle paylaşır mısınız? Başarının arkasında ne vardı? Ben şöyle bir örnek vereyim. Kendim yapmadım ama maintenance konusu bana kalmıştı. Orada görmüştüm. Bu SMTP serverların yanıtları 200 ok, 200 queued, 200 queued but currently needed gibi böyle saçma saçma ortak olmayan cevaplarla geliyordu. MLNet'in 0.2 alfa sürümüyle developer şöyle bir güzellik yapmıştı. Sistemdeki 10.000 tane MES cevabı alıp bunları distinct edip bunların her birine bir skorlaması vermiş ve bunların retry edilip edilemeyeceklerini de bir train datasını oluşturarak MLNet'i eğitmişti ve daha sonrasında gelen cevabı buraya sokarak buradaki yüzde oranı 85'ten büyüklere göre davranışını belirliyordu. Retry edecekse retry ediyordu. Başarılıysa başarılı, başarısızsa da başarısız şeklinde basit bir ama etkili bir yaklaşımı görmüştüm. Başka Kulakları var da çınlasın mıdır? buradan arkadaşım. Ben bir ürüne LLM entegre edip sunmadım ama yapay zeka kullanarak normalde vaktim olmadığı zaman vaktim olmadığı için geliştiremediğim bazı araçları geliştirdim ve arka planda hani kullanıyorum. Öyle faydasını gördüm. Ve açık kaynaklı kütüphanelerim var. Onların versiyon güncellemelerini vesaire yaparken bir tane işte open source klasörüm var. Orada açık kaynaklı projelerimin hepsi yer alıyor. Orada toplu olarak bütün açık kaynaklı kütüphanelerimin versiyonlarını, dependency'lerini güncellettiriyorum. Bunun gibi normalde işte yapmaya üşendiğim Angarya işleri genelde yaptırıyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum AI'yi. Son bir soruyla kapatıyoruz. 5 yıl sonra yazılım mimarı diye bir ünvan hala var mı? Bu rolün içeriği nasıl değişir? Olacak, mecbur olacak. Bence önem daha da arttı. Arttı. Yapay zeka işi. Aynen. Fakat eğer balon değil de bir değer olmaya başlarsa yapay zeka bize de farklı sorumluluklar gelecek. Artık Evet. sistemleri agentlara göre kurup buna göre altyapıları hazırlayıp ve agent kod üretme talimatlarını mimari açıdan değerlendirip bu şekilde içerikler oluşturmamız gerekecek gibi geliyor. Katılıyorum. Yine aslında gelecek güvenlik konusu gibi konular yine hala aktif olarak Bence geçerli olacak. bugünden belli oldu aslında yazılım
mimarlığın ne olacağı. Yapay zeka çıktığından beri kodların yine normalde bir birim denetime ihtiyacı varsa eskiden, şu an 5 birim denetime ihtiyacı var. Yazılım mimarlığının ana görevlilerinden bir tanesi Codebase'in aynı standartlara uygun bir şekilde repoların içinde durması ve merge olması. Biz aslında şu an en çok buna dikkat ediyoruz ve yapay zekanın getirdiği en çok kod karmaşasında da olduğunu varsayarsak ve gördüğümüz senaryolarda şu an bizim yaptığımız iş bir tık daha önemli oluyor gibi düşünüyoruz. Yazılım mimarlığına bence daha genç arkadaşlarımızın da kayacağını, hevesi olan arkadaşların bu çerçevelerden bakıp bu işlerde çalışmak istediğini de görebiliyorum ve bence böyle de olacağını düşünüyorum. Yazılım mimarlığı eskiden her şirkette bulunmayan bir rol iken bence her şirkette bulunabilecek bir rol haline gelecek. Eskiden adı staff engineer, principal olarak adlandırdığımız rollerin bence mimar rolüne dönüşmesi bana çok yakın geliyor. Yapay zekanın getirdiği güzelliklerden bir tanesi de buydu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben ve ekibim soruları olabildiğince hızlı ve uzatmadan size gerçek bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Var mıdır bir yorumunuz? Teşekkür ederiz moderatörlerin için. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Senin şey neydi? Mondo. Yani sonlandırdım şimdi yani. Sonlandırdıktan sonra da şimdi. Kamera arkası olarak ne diyeceksin buraları? Backstage hazır. Backstage.